Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli hem çok güzel yapılışı da oldukça kolay bir 5 diş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Krem ve mavi tonlarında. İplerimi hemen şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara hanımlar. 3 numara şişlerle patiğimi ördüm. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi kabartmalı, çok şık, çok güzel bir patik oldu. Bu şekilde hanımlar. Yapılışı da gerçekten kolay. Görüntü itibariyle de şöyle yakından göstereyim. Çok güzel, hoş, şık bir model. Yeni başlayacak olan hanımların da yapabileceği gayet güzel ve hoş bir model oldu. Ben hemen patiğimin yapılışına geçmek istiyorum hanımlar. Patiğimize ben her zaman olduğu gibi burun tarafından başladım. 12 ilmek olarak hemen 12 ilmeğimi atıyorum. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 diş patik videolarımda detaylı olarak gösterdim. Şimdi sil baştan yeniden anlatıyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 diş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 10, 11, bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimizi attık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. Bu aşamada ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hepsini sıra sonuna kadar ters ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine ters örüyorum. Şimdi geri döndüm. Şimdi de ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada da düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişede geçeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Şu üçüncü ilmeğim 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişime alıyorum. İkinci şişimle örüyorum. Şişimizde 12 ilmeğimiz vardı. 6'şer 6'şer iki şişimizi paylaştırdık ilmeklerimizi. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek çıkarıyorum. Bakın hanımlar. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi buradan çıkarıyorum. Bu birinci ilmeğim. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Bakın ilk başlangıç yerlerine giriyorum. İlmeğimi çıkartıp şişime takıyorum. Hanımlar başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Bu şekilde patik borumuz daha sağlam oluyor böyle. İlmeğimi çıkartıp şişime taktım. 4 ilmeğim oldu 3. şişimde. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. 3, 4, 5 ve son kenardan da bir ilmek çıkartıyorum, 6. Böylece 4 şişimizde de 6'şer tane ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki 6 ilmeğimi ördüm. İkinci şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. İlk başlangıçta bu şişler biraz karışık görünebilir size, fakat 1-2 sıra ördükten sonra ilmek sayıları artınca şişler yerli yerine oturuyor. 3. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi düz örmüş olduk. Şimdi artırma işlemi yapacağız. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda hanımlar artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz.
Orta kısımlardan artırma işlemi yapmıyoruz. Öncelikle ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen bu sağ tarafa düşüyor. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek ördüm. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altında bakın şurada ilmeğim var. Bunun kenarına bu şekilde şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilk artırmamı yaptım kenardan. Kalan 4 ilmeğimi de düz örüyorum. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu böylece. İkinci şişime geldim. Şöyle baktığımız anda kenar burada sol tarafa düşüyor hanımlar. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki ben şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ikinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olacak. Üçüncü şişime geldim. Şöyle baktığımız anda kenar hemen bu başta sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum üçüncü şişimde. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Baktığımız anda kenar burada sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Tekrar başlangıç yerine geldik hanımlar. Bir sıra artırma yapmıştık. Şimdi 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de artırma yapmadan bir sıra öreceğiz. Yani bir sıra artırma var, bir sıra ilmekleri düz örüyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Şu anda ikinci şişimdeki 7 ilmeğimi örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi düz örmüş olduk. Yeniden başlangıç yerine geldik hanımlar. Bir sıra düz ördük. Şimdi yeniden artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 adet ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırma yapacağım. Şimdi örüyorum ilmeklerimi. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki ben şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenar hemen sağ tarafa düşüyor. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki ben şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böyle canımlar 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi ilmeklerimizi bir sıra boyunca artırma yapmadan düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonraki sıra düz öreceğiz, artıracağız. Hani bu şekilde patik burnumuzu tamamlayacağız. Şöyle baktığımız anda bakın patiğimizin burnu çok muntazam, düzgün görünüyor. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Daha sonra modelimi kurdum. Modelimiz 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için dileyen 15'er ilmek de yapabilir, 16'er ilmek de yapabilir, 13'er ilmek de hiç fark etmiyor. Modelimiz tam denk gelecektir. Şimdi hep birlikte hanımlar artırmalarımızı yapalım gelelim, ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başladım. Öncelikle renkli ipimi alıyorum hanımlar. Burada renkli ipimi ekleyeceğim. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor ve modelimizin ilk sırasını yapıyoruz şu anda. İlk ilmeğimi mavi ipim ile düz örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Hemen burada mavi ipimin ucunu krem ipime bağlayacağım. Patiğimin sökülmesin diye. Buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Ardından ilk ilmeğimi düz ördüm. Hanımlar hemen yanındaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz. Bir ters.
Hemen yanına bir ilmek daha düz ördüm. Bakın 3 ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz. Hemen önündeki bir krem ilmeği örmeden sağ şişimizi alıyoruz. İlk modeli yaptık. Şimdi ikinci de yeniden bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyoruz. Yanındaki bir krem ilmeği örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz örüyoruz. Bir tane krem ilmeği örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Modelimizin ilk sırasında yapacağımız işlem bu. Bir düz, bir ters. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir düz örüyorum. Hemen önündeki bir krem ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Devam ediyorum. Bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Sıradaki krem ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Sıradaki krem ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bir ilmek düz. Bakın ipi kendime doğru alıyorum. Bir ilmek ters. Hemen yanına bir ilmek daha düz örüyorum. Krem ipi örmeden sağ şişime aldım. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Bir düz. Hemen yanındaki ilmeğimi ters örüyorum. Ve bir ilmek daha düz örüyorum. Öndeki krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Öndeki krem ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. Öndeki krem ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bir düz, bakın düz ilmeklerin yönü düzgün gelmediği için krem ilmeklerin yönünü değiştirerek örüyorum tersimi hanımlar. Bir ters ördüm. Dördüncü şişimdeyim şu anda. Hemen yanına bir ilmek daha düz örüyorum. Önündeki krem ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Devam ediyorum. Bir düz. Bakın krem ilmeğin yönünü düzelttim. Bir ters, bir düz örüyorum. Öndeki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir düz, bir ters, bir düz. Öndeki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir düz, bir ters, bir düz. Öndeki krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 4 şişimizi de ördük. Bir sırayı tamamladık hanımlar. Geldik modelimizde ikinci sıramıza. İkinci sırada birinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bakın düz ilmeklerimi düz öreceğim. Yine bakın bir ilk maviyi düz ördüm. İkinciyi ters. Üçüncüyü düz. Yine krem ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yine aynı şekilde düz ilmeklerimi düz. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bir tane kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. İlk mavim düz. İkinci mavi ilmeğim ters. Üçüncü mavi ilmeğim düz. Bir kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz hanımlar. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir mavimi düz ördüm. Bir kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Öndeki krem ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Öndeki krem ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Öndeki krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Yine bir önceki sırada örmeden aldığımız krem ilmeklerimizi bu sıramızda da yine örmeden alıyoruz. Modelimizin birinci ve ikinci sırasındaki yaptığımız işlem aynı hanımlar. Bakın ters ilmeğimi ördüm. Dördüncü şişime geldim. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kremimi yine örmeden sağ şişime aldım. Bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Kremimi örmeden sağ şişime aldım. Bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Kremimi örmeden sağ şişime aldım. Bu şekilde 4 şişimizi de dolanıyoruz hanımlar. İkinci sıramızı tamamladık. Modelimizin ilk iki sırasında mavi ipimizi kullanırken 3. ve 4. sırasında krem ipimizi kullanacağız. Her iki sırada bir ipimizi değiştireceğiz. Hanımlar krem ipimizde de yapacağımız işlem şu. Bakın önde 3 tane mavim var. İlki düz. İlk düz mavimi krem ipimle ters örerek başlıyorum. İlk üçlü mavimin ilkini ters ördüm. Sonra ardından bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bu defa kremimi de örüyorum. Bakın aradaki kremlerim düz denk geliyor, düz örüyorum. Bir ters bir düz olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Üçlü mavi ilmeğimizin ilkini ters örerek başlıyoruz. Devamında gelen ilmekleri bir ters bir düz olacak şekilde örüyoruz. Bu şekilde bakın bir ters bir düz.
bir ters. Aradaki krem ilmeklerimiz düz denk geliyor. Düz örüyoruz. Modelimizin 3. sırası böyle devam ediyor. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. Ters ilmeklerimin yönü denk gelmediği için hanımlar bakın ilmeğimin yönünü düzeltip ters ilmeklerimi öyle örüyorum. Düz ilmeklerimi normal örüyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Modelimizin 3. sırasında krem ipimizle bu işlemi yapıyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. 3. şişimden devam ediyorum. Bir ilmek ters, mavi ilmeğimin, üçlü mavi ilmeğimin ilki ters oluyor. Ardından düz, ters, düz. Sırasıyla ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Bir ters, bir düz. Bir önceki sıralarda örmeden aldığımız krem ilmeklerimiz 3. sıramızda düz denk geliyor. Kremlerimizi düz örüyoruz hanımlar. Ardından bir ters, bir düz. 4. ve sonuncu şişimden devam ediyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Ters, düz. 4. şişimizde de aynı şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters. Sonuncu ilmeğim düz denk geldi. Düz olarak örüyorum. Evet hanımlar. Modelimizde 3. sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde 4. sıramıza. 4. sıramızda 3. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Ters olan ilmeklerimi ters. Bakın düz olan ilmeğimi düz. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 3. sırada yaptığım işlemin aynısını 4. sıramda da yapacağım. Modelimizin bir topu bundan ibaret hanımlar. Modelimizin ilk 2 sırasında yaptığımız işlem aynı. 3. ve 4. sırasında yaptığımız işlem de yine aynı. Bakın ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Şeklimiz görünmeye başlıyor böylece yavaş yavaş. Devam ediyorum. 2. şişimdeyim. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Ters, düz. Ters örüyorum. Düz ördüm. Diğer sıradaki ilmeğime. 3. şişimden devam ediyorum. İlk ilmeğim ters. Yanındaki ilmeğim düz. Ben ters ilmeklerimin yönü denk gelmediği için düzelterek örüyorum hanımlar. Bakın ters ilmeğim, düz ilmeğim. Ters ilmeğim, düz ilmeğim. Bu şekilde. Şeklimiz ortaya çıkmaya başladı. Devam ediyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz. Ters ilmeğimi ters, düzümü düz. 4. şişimde de aynı işlemi devam ettiriyorum. Böylece hanımlar ilk modelimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 2. modelimizi yapacağız. İlk modelimizle aynı şekilde fakat kaydırmalı bir model bu. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. İlk modelimizi böylece tamamladık. Evet, şimdi 2. modelimize geçeceğiz. Yine 2 sıra krem ile örmüştük. İp değişikliği yapıyorum. Mavi ipimi elime aldım. Hanımlar, modelimiz şöyle kaydırmalı bir model. Bakın ortada bir tane krem ilmeğimiz vardı. Bu krem ilmeğimizle sağındaki ve solundaki krem ilmeklerimiz bu defa mavi olacak. Yanında bir ilmek kremi örmeden alıyorduk. İlk ilmeğimiz mavi denk geliyor. Yani şöyle hesaplayalım. İlk modelimizi yaparken 3 mavi örerek başlamıştık. İkinci modelimizi yaparken 1 mavi örerek başlayacağız. Bir ilmek mavimi örüyorum öncelikle. Şöyle düz olarak örüyorum ilk ilmeğimi. Ardından hemen yanına bir ilmek kremimi örmeden aldım. İlk modelimizi örerken 3 maviyi örerek başlamıştık. İkinci modelimizi yaparken de 1 mavi ördüm. Bir kremi örmeden aldım. Devamında yine bir ilmek düz mavi ipimle örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir tane kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Bir tane kremimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Kaydırmalı bir şekilde modelimizi örüyoruz hanımlar. İkinci modelimizin ilk sırası. Bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Sıradaki krem ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Devam ediyorum. Bir düz, bir ters, bir düz.
Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Bir düz, bir ters, bir düz. Kremi örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Sıradaki kremi örmeden aldım. Bir düz, bir ters, bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki kremimi örmeden aldım. Düz, ters, düz. Kremimi örmeden alıyorum. Düz, ters, düz. Kremimi örmeden aldım. Bu şekilde hanımlar 4 şişimizde dolanıyoruz. Bakın kremimi örmeden aldım. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da yine modele devam ediyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Kremimi aldım. Bir düz, bir ters, bir düz. Kremimi örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Kremimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters ve hanımlar 4. şişimizi tamamladık. İlk şişimize baktığımızda da ilk ilmeğimiz mavi ipimizle düz örülmüştü. Bakın bu kenarda da model bütünlüğü sağlandı. Şimdi modelimizin ikinci sırasını yapacağız. İkinci sırada ilk sıradaki işlemin aynısını yapıyoruz. İlk mavi ilmeğimi düz örüyorum. Kremimi örmeden alıyorum. Tekrardan bir düz, bir ters, bir düz. Yine kremimi örmeden aldım. Hani ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını ikinci sırada da tekrar ediyoruz. Sıradaki krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Ördükçe kendini gösteren bir model. İkinci şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimizi gördüğüm gibi örüyorum. Birkaç model çıktıktan sonra model kendini tamamen gösteriyor. Model kaydırmalı bir model hanımlar. Nasıl kaydırma yaptığımızda anlattım. Yine bu ikinci modelimiz hanımlar. İkinci modelimizin ikinci sırasını yapıyoruz. Her iki sırada bir renk değişikliği yaparak modelimize devam ediyoruz. Bu şekilde. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Burada da bir düz, bir ters, bir düz. Kremimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi yine aynı şekilde gördüğüm gibi örüyorum. Evet. İkinci sıramızı tamamladık. Tekrar ip değişikliği yapıyorum. Şimdi krem ipimde sıra. Yapacağımız işlem şu hanımlar. Bu aradaki krem düz olacak şekilde geliyordu hanımlar. Bir düz bir ters örüyorduk çünkü krem ipimizle. Bu kremimiz düz olacağına göre hemen önündeki bir tane mavi ilmeğim ters oluyor hanımlar. Bakın kremden önce gelen bir ilmeğim ters, kremim düz. Bakın ilk mavi ilmeğim de ters olacak. Yani şöyle hesaplayalım. Bu 3 tane mavi ilmeğimiz vardı. Birinci ve üçüncü olan düz, ortadaki tersti. Düz ilmeklerimizi ters, ters ilmeklerimizi de düz örüyoruz. Bakın ilk mavimi ters örüyorum. Yanındaki biri düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. İlk ilmeği hanımlar rayına oturttuktan sonra devamında gelen ilmeklerimizi bir düz, bir ters olacak şekilde örüyoruz. Modelimizin 3. sırasında yapacağımız işlem bu. Bakın. Ördükçe kendini gösteren hoş bir model. İlk ilmeğim ters, ikinci düz. Devam ediyorum örmeye. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir tane ters örüyorum, bir düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. 3. şişime geldim. En son düz ilmeğimi örmüştüm. Hemen yanına ters, düz. 3. sıramızı bir ters, bir düz olacak şekilde örüp tamamlayacağız. 4. sıramızda da yine yapacağımız işlem aynı. Bir ilmek düzümü ördüm. Devam ediyorum. Bir ters, 4. şişimdeyim. Bir düz, bir ters, bir düz, ters, düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. 3. sıramızı tamamladık.
Geldik 4. sıramıza. Yine krem ipimizle devam ediyoruz. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 3. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. İlk ilmeğimi ters ördüm. Yanında bir düzüm vardı, düz ördüm. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. İlmeklerimizi yine gördüğümüz gibi örmeye devam ediyoruz. Ters, düz. Bu şekilde. İkinci şişimdeyim. Yine burada örmeye de devam edeceğim. Aynı şekilde ilmeklerimi ters, düz. Gayet kolay bir model. Yani yeni başlayacak olan hanımların da rahatlıkla yapabileceği hoş bir model. Mutlaka deneyin hanımlar. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Yine burada da ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Bakın burada da ilk ilmeğim ters. Ters örüyorum. Yanındakini düz. Bir ilmek ters, bir düz. Evet hanımlar, ikinci modelimizi de tamamladık gördüğünüz gibi. Bakın şeklimiz yavaş yavaş görünmeye başladı. Bir iki model daha yaptıktan sonra modelimiz kendini iyice gösterecektir. Bu şekilde. Şimdi ilk modelimizi yaparken 3 ilmek mavi örerek başlamıştık. İkinciyi örerken 1 mavi ördük. Öyle başladık. Şimdi birinci, üçüncü, beşinci, yedinci modelimiz aynı gidiyor hanımlar. Tek sayılarla giden modeller. Çift sayılarla giden ikinci, dördüncü, altıncı, sekizinci modellerde aynı şekilde gidiyor. Şimdi tekrar mavi ipimi alıyorum. Üçüncü modelim birinci modelimle aynı şekilde kuruluyor. Yani 3 mavi ile başlayacağım. Mavimin ilkini düz örüyorum. İkinciyi ters, üçüncüyü düz. Bir kremi örmeden alıyorum. Gördüğünüz gibi birinci ile üçüncü aynı gidiyor. Yeniden bir maviyi düz. Bir ters, bir düz. Bir tane kremimi örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Bir kremi örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters, ikinci şişimden bir düz öreceğim. Bir kremi örmeden alacağım. Bu şekilde hanımlar modelimizde 4 sıra boyunca kurulumu yapacağız. Bu modelimiz bittikten sonra 4. modelimize geçeceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4. 4. modelde ikinci modelle aynı şekilde olacak. 1, 3, 5, 7, 9. modelimiz aynı. 2, 4, 6, 8, 10. modelimiz aynı kuruluyor. Hanımlar bu şekilde ben patiğimin ön bölümüne 10 tane model kurdum. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 model kurdum. Bilek ayrımını yaptım. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım, gelelim. Sonra da bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. 10 tane model kurulumu yaptım. Ben 10 tane yaptım ama sizler daha fazla ya da daha az da yapabilirsiniz. Ayağınızı ölçün hanımlar. Buna göre model sayısını belirleyin. Şimdi ben 10. modelimi yaptım. 10. modelimin 4. sırası bitti. Bakın bu mavi ipimi de kestim. Arkaya böyle düğümledim. Bilek ayrımı yapacağız. Fakat öncesinde ilmeklerimizin tamamını düz öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde şu ipimin ucunda gizleyerek götüreyim. Sonradan bir de gizleme şeyiyle uğraşmayalım. Böyle. Düz olarak öreceğiz. Bir sıra. Birinci şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Model bittikten sonra hanımlar bilek ayrımı yapmadan önce ilmeklerimizi bu şekilde düz olarak örüyoruz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de yine düz ördüm. Üçüncü şişime geldim. Yine burada da tamamını ilmeklerimin düz öreceğim. 4 şişimizdeki ilmekleri de öreceğiz. Böylece bir sıra örmüş olacağız. Dördüncü şişime geldim. Yine dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar bir sırayı tamamladık. Şimdi
bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimizdeyiz. Hanımlar, bilek ayrımı yaparken ilk şişimde 14 ilmeğim vardı. İlk 13 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Yani ilk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Son bir ilmek kalana kadar. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bilek ayrımında hanımlar bu iki ilmeğimi bu şekilde birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ördüm. Bu bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirme sebebim şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız hanımlar. Patiğimizin bu kenarlarına, bilek bölümüne ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Şimdi kenardaki ilk 7 ilmeğimi haroşa, ilk 7 ilmeğimi düz öreceğim. 3, 4. ilmeğim, 5, 6, 7. Haroşa olan ilmeklerimi düz ördüm. Ardından yine ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak örmeye devam edeceğim. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Şu anda ön yüzde olduğum için ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına kadar bu şekilde devam edeceğim. Tabanımızda denk gelen şişimizdeki ilmeklerimizi örüyorum şu anda. Düz örgü uygulaması yapıyorum. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bakın burada hanımlar son 7 ilmeğimiz kaldı. Son 7 ilmeğimiz de haroşa olduğu için yine düz örüyorum. Bu kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı hem ön hem arka yüzde düz örgü olarak örüyorum. Bakın bilek ayrımına geldik, ardından geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Patiğimizin arka bölümünde bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi ilk ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. Kenar ilmeğim 1. Bu 2, 3, 4, 5. İlmeğimi yarım aldım, düzelteyim. Şu 5. ilmeğim. 6, 7. 7 ilmek düz ördüm. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü. Kalan ilmeklerimizi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum hanımlar. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlemin hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar gideceğiz, geleceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Sadece ön yüzde düz örgü, arka yüzde de gördüğünüz üzere ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek bölümünün kenarlarındaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Dediğim gibi ben haroşalarımı her iki tarafta da düz örgü örerek elde ediyorum. Bu şekilde daha çok kolayıma gidiyor haroşaları örmek. Dileyen haroşaları her iki tarafta da, yani örgünün hem ön hem arka yüzünde ters örgü örerek de oluşturabilir. Tabanımdaki ilmeklerimi örüyorum şu anda ters olarak. Sonuncu şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı burada. Haroşa olduğu için bu 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldim hanımlar. Bilek ayrımından sonra tekrar geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar gideceğiz, geleceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Yani bu şekilde örülecek. Şimdi tekrardan ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk 7 ilmeğim haroşaydı. Yine ilk 7 ilmeğimi düz örüyorum. Yine kalan ilmekleri de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Arkada yapacak başka bir işlem yok hanımlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğim. Geri döneceğim. Arka yüzde ters öreceğim. Ön yüzde düz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle baktığımız zaman hanımlar, bu bilek bölümünde buralarda birer diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin bu arka bölümüne buraya hanımlar 15 sıra haroşa ördüm. 15 sıra haroşa benim elimin ölçülerine göre
tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza örerken giyin, ölçün. Arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Buraya kadar. Ben 15 ördüm ama belki siz 16, 17, 18 sıra öreceksiniz. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim, gelelim, ardından da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, ben patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın bu bölüm genişlediği için bu şekilde bakın. Tek şişte dümdüz duruyor ilmekler. Tek şişte toplanacak hale geldim. Bu aşamada bilek ayrımında kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımız anda hanımlar bu sol tarafa 24 adet ilmeğimi ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi patiğimizin topuğunu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde hanımlar kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 ilmek haroşamı örüyorum. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8. ilmeğim, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken önden 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için bu orta kısma baktığım anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Hanımlar, bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Bakın şimdi arka yüzdeyiz. Bu kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi sıra sonuna kadar tersi olarak öreceğim. Sıra sonu derken son 7 ilmeğim hariç, son 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Kesim yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle yine ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. 24. ilmeğimizi örerken öndeki 2 ilmeği keseceğiz. 7 ilmek haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmeğimi ördükten sonra yeniden öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 24. ilmeğimde kesimimi yaptım. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemini aradaki şu 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Evet hanımlar, bu aradaki 6 ilmeğin bitene kadar patiğimin topuğunu kestim geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişinde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. Tığım ile ikisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son ikişer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Son birer ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde ikinciyi ilkinin içinden geçiriyorum. Artık şişlerim de boşa çıktı. Tığımdaki ilmekleri topladım. Buraya bir tane çok sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Artık patiğimizi bitirdik hanımlar. Hemen ipimin ucunda gizleyeceğim.
Bu patiğimizin ana rengi kremdi. Krem ipimiz yetiyordu. Artıyor bile hanımlar. Zaten mavi ipimiz çok az gidiyor. Elimde yarım artık iple yapmıştım. Yarım ipim vardı. Çok az gidiyor renkli ipimiz. Dediğim gibi krem ipimize yetiyor da artıyor bile. Bir ipten bir çift patik rahat örersiniz. Evet. Bakın hanımlar, patiğimizin topuğu bu şekilde gizli kesim. Çok şık. Güzel görünüyor. Evet. Patiğimiz görüntü itibariyle hanımlar böyle. Hemen bir de manken ayağımıza giydirmek istiyorum. Ayağımızda bakalım. Çok güzel bir model oldu. Böyle esnek bir model hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet, patiğimizi de güzelce manken ayağıma giydiriyorum. Bakın. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık. Bakın, tabanımızı da göstermek istiyorum. Topuk kısmını bu şekilde. Modelimiz bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.